Merhaba sevgili Captiva Club severler. Bugün yine HM Otomotiv'den yayın gerçekleştireceğiz. Özen Pompa'nın sahibi Necip arkadaşımız, sayfamızda yönetici olarak görev yapan Mehmet Demirpençe arkadaşımızın C140 kasa aracının enjektör temizliğini, enjektör bakımını yapacak. Bununla ilgili video çekeceğiz. Enjektör bakımı nasıl yapılır? İşte problemler nedir? Nasıl anlarız? Bununla ilgili hem söyleşi şeklinde hem böyle video şeklinde sizlere yardımcı olacağız. Aracımız 140 bin kilometrede, onu belirtelim. 140 bin kilometrede normalde bildiğim kadarıyla 100 binde bir bu temizliğin yapılması gerekir. Şimdi sözü Necip Ustamıza bırakıyoruz. Bu sıkıntılar, problemler nasıl baş gösteriyor? Nelerle kendini belli ediyor ve nasıl bir yol izleyeceğiz, neler yapacağız? Şimdi onları soralım. Necip Usta merhaba, Captiva Merhaba Club'a abi. merhaba derseniz. Merhaba abi. Evet, şimdi şöyle yapalım. Siz bize araçla ilgili ne gibi, yani enjektörler tıkandığı zaman, bozulduğu zaman ne gibi problemler yaratıyor? Onları anlatarak başlayalım. Ona göre devam edelim. Abi şimdi bir aracın sıfırından her 100 bin kilometrede enjektörünün sökülüp bakım yapılması gerekiyor. Yani çünkü zamanla kullanılmış olduğum zamanla beyaz duman şikayeti, tekleme şikayeti, çok yakma şikayeti bunların hepsi meydana geliyor. Onun dışında yani bir de 100 bini geçmiş bir arabalarda enjektörün yerinden çıkmama durumu oluyor. Ha, bu sefer sökülüp temizlik yapılacağı yerde enjektörlerin bozulup çıkartmamız gerekiyor. Bu tarz sıkıntılarla Evet, bu tarz karşılaşabiliyoruz değil mi? sıkıntılarla Bu biraz da şans işi diyelim. Yani çünkü aslında şans da değil de şöyle bir benim tecrübem var. Motor yıkarken bu plastik kapağı söküyor yapan arkadaşlar, yıkama yapan arkadaşlar. Ve enjektör dipleri su alıyor arkadaşlar. Su aldığı için de pas yapıyor ve sürekli sökülüp temizlenen bir parça olmadığı için de metal orada kaynıyor diyelim ve sökümü zor oluyor. Bakalım Mehmet arkadaşımızın arabasında böyle bir sıkıntı olacak mı? Göreceğiz. Şimdi hep birlikte bu aşamaları takip edelim. Necip Ustam şimdi sökmeye başlıyor. Her şey Captiva Club için devam ediyoruz. İzlemeye devam edin. Aynı şekilde devam. Necip Ustam biz başlayalım. Ben de aynı zamanda anlatayım buradan sizlere biraz. Şöyle de yapalım mı? Şimdi enjektörleri bilmeyen arkadaşlar var. Ben aynı zamanda da göstereyim şöyle sizlere. Arkadaşlar bakın enjektörlerimiz 1, 2, 3, 4 adet. Aracımız 4 silindirli olduğu için 4 adet enjektörümüz var. Bunlar yakıtı püskürtüyor, pistonlarda sıkışıyor ve aracımızın yanma odasındaki patlama gerçekleşiyor ve bu şekilde çalışıyor. Bu enjektörler temizlenecek hepsi arkadaşlar. Ön bilgi verdik, devam edelim. Şu an Necip Usta'mız sökmeye başlasın. Ben ara ara yine bilgi vermeye devam ediyorum sizlere tabii. Gördüğüm kadarıyla. Ustama da engel olmadan. Şu arkada gördüğünüzde enjektör kütüğü arkadaşlar. Bu enjektörlere basınçlı yakıtı ileten malzememiz. Bir de şimdi araç sahibiyle konuşalım. Mehmet Demirpençe arkadaşımızla. Merhabalar. Merhaba. Mehmet Bey, aracımızdaki problem neydi? Aracımda hiçbir problemim yok. Sadece 140 bin olduğu için bakım yaptırmak istedim. En azından arabanın biraz daha çekişinde, yakıtında etkileyeceğini de düşünüyorum. Performansının daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden de daha sonrasında bana bir sorun çıkartmaması adına müsait de olduğumuz için bugün inşallah Necip Ustam temizleyecek, bize teslim edecek aracımızı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aracına bakmayı, aracını kontrol etmeyi seven sürücüler, kullanıcılar sizin de duyduğunuz gibi herhangi bir problemi yok aracın. Sadece ve sadece bakım amaçlı. Yani çoğumuz mesela şöyle söyleriz, ya enjektörlerde bir sıkıntı yok, niye söktüreyim? Niye problem yaşamamışken? Arkadaşlar her malzemenin bir bakım ömrü vardır. Enjektörlerin de ustamızın dediği gibi yaklaşık 100 bin kilometrede bir söküp temizlenmesi lazım. Biz bu temizliği yaparsak, bu bakımları yaparsak kronik olarak bahsettiğimiz çoğu problem gibi bunun da problem olmadığını göreceksiniz. Yani arabanızı nasıl yıkayıp temizliyorsanız, arabanız ışıl ışıl güzel görünüyorsa, arkadaşlar bu işin bir de kaput altı var. Motordaki bazı e, malzemelerin de işte enjektörler olsun, işte turbo olsun, bunların da belli kilometrelerde bakıma ihtiyacı var. Şu an Necip ustamız bunları sökecek, güzelce temizliğini yapacak. Temizlik yaparken de videomuza devam edeceğiz, göreceğiz. Şu an enjektörlerimiz söküm aşamasında, hatta bir tanesini söktükten sonra
videomuza ara verelim. Çünkü çok uzun süreceği için bu tarz işlemler ara ara tekrardan devam edeceğiz videomuza. Şimdi bakalım, bir tanesi sökülüyor. Necip Ustam büyük bir titizlikle. Necip Ustamız da HM Otomotiv'de aynı ortamı kullanan arkadaşımız. Özen Pompa bizim enjektör işlemlerimizi, bakımlarımızı da kendisi yapıyor. Bunlar sökülürken biz şimdi videomuza ara verelim. Söküldükten sonra tekrar yukarıda temizlik aşamasında birlikte olalım. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Şu anda Necip Ustam enjektörlerimizi gevşetti. Şu an söküm aşamasını bitirmek üzere. Hep beraber bakalım, enjektörlerimiz boşa çıktı. Ama dediğimiz gibi bunlar sökerken sıkıntı olabiliyor. Necip Ustam, ne gibi problemler oluyor? Ya özen ve itinayla sökülürse yoksa geri dönüşler kırılabiliyor. Ondan sonra fişin olduğu yerler fişleri kırılabiliyor. Yani sertle zamanla ısıyı soğuğu göre yani dikkatli bir şekilde sökülürse ya bir sıkıntı olmuyor. Ama dediğim gibi onun dışında sert plastik çok zorlandığında kırılabiliyor. Anladım. Evet, şimdi enjektörlerimizi söküyoruz arkadaşlar. Bakın, enjektörlerin ne olduğunu merak edenler için öyle kısa gibi görünüyor ama gördüğünüz gibi gayet uzun. Bir de şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bayağı bir tortu var uçlarında. Uçlarını görebiliyor muyuz? Bunların ucunda kaç tane delik var Necip Usta? Şu an şurada 6 tane delik var. 6 tane deliği var abi şu anda ama çok yakıtı düzgün değilmiş muhtemelen ucunu kapatmış komple. Evet. Uçları kapalı. Duyduğunuz gibi yakıt püskürtme noktaları bayağı bir kirlenmiş ve tıkanmış durumda. Şu an söktüğümüz hali bu. Bir de temizlenirken aşama aşama temizliğini de göstereceğiz sizlere. Son ailede de zaten montajına geçeceğiz. Gayet temiz ve düzgün bir şekilde Necip Usta bunları bize halledecek. Şimdiden ellerine sağlık. Evet, gördüğünüz gibi uçlar bakın ne kadar kirli. Pas ve kurum yapmış. Şimdi bunların hepsini yukarıda atölyemizde son teknoloji cihazlarımızla temizliğini gerçekleştireceğiz. O zaman hep birlikte şimdi yukarı çıkarıyoruz. Yukarıdan şu an enjektörlerimiz söküldü. İlk önce kaba temizliği fırçalanması için tel fırçada metal temizliği yapılacak. Şu anda gördüğünüz üzere sökülmeye başlandı. Necip Usta baştaki bakır değil mi onlar? Bakır pulları söküyor. Birazdan bunları tel fırçayla temizleyeceğiz. Temizledikten sonra da yukarıda bütün bakımlarını gerçekleştireceğiz atölyede. Şu an söküm aşamasındayız. Gördüğünüz gibi. Öncelikle metal aksamın temizliğini yapıyor Necip Usta. O bölgeler arkadaşlar korozyon yapmış. Metal aksamda korozyonlar oluşmuş. Sürekli oradan yakıt püskürttüğü için bir yoğuşma, bir buharlaşma oluyor. O buharlaşmadan dolayı da o bölgelerde korozyon ve kirlenme oluşuyor. Pas oluşuyor. Diğer enjektörlerimizi de temizleyelim. Arkadaşlar bu videoları biz sizlere tamamen bilgi amaçlı Captiva Club'a özel sizler için çekiyoruz. Herkesin aracı hakkında bilgisi olması amacıyla çekiyoruz. Bu işlemlerin nasıl yapıldığını, ne aşamalardan geçtiğini tek tek bunları her videoda olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Hem Captiva Club Facebook sayfamızda hem YouTube kanalımızda bizleri izlemeye ve beğenmeye devam edin lütfen. Bu videoların devamı gerçekten çok önemli. Bunun için de sizlerin beğenisi ve mesajları çok önemli. Lütfen sizler de mutlaka abone olup videolarımızı beğenmeyi ve Facebook sayfamızda bizlerle birlikte olmayı unutmayın. Şunu da belirtelim. Captiva üzerine, Captiva'larımız üzerine bu tarz videolar çekip bu tarz anlatımlar gerçekleştiren
Çok fazla kişi yok, çok fazla sayfa yok diye biliyorum. Dediğim gibi her şey siz değerli Captiva Club üyeleri için, Captivacılar için. Her aşamayı çekelim, bilgilendirelim. Yani şöyle de bir durum var. Ustanıza gidiyorsunuz. Ustanız diyor ki enjektörler temizlenecek. Siz tamam diyorsunuz, bırakıp gidiyorsunuz ama nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Şimdi bu aşamalarda nasıl yapıldığını, neler yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Evet, şu anda üst katta yukarıda temizlik aşamasına başlayacağız cihazımızda. Şu an Necip Ustam enjektörün temizliği için son aşamalara geliyor. Şöyle yakından alabilirsek eğer. Enjektörlerin bakın önce bir ön temizliği yapılıyor. Tek tek. Bu aşamada ne yapıyoruz Necip Usta? Ben yaklaşayım şöyle. Abi enjektörü şu an temizleyip makinemize bağlayacağımız için makineye pis bağlayamıyoruz. Pırıl pırıl temizleyip o şekilde makinede şu an testini yapacağız. Bu da makineyi korumak anlamında galiba. O zaman makinamızda kirlenmesin diye ön temizliğini yapıyoruz. Ön temizlikten sonra cihazımıza, makinamıza bağlayıp gerekli işlemleri yapacağız. Şimdi Necip Ustam'ı enjektörlerle baş başa bırakalım temizliğine. Bu arada aracımız 2012 model C140 kasa. Yeni motor. Bunların enjektörleri kodlu arkadaşlar. Enjektörlerin üzerinde kod var. Bu kodla ilgili bir bilgi alalım mı Necip Ustam sizden? Bu kod ne anlama geliyor? Abi enjektörü araçla beyniyle aracın beynine yazılması gerekiyor abi. Şimdi her enjektörün şeyi farklı. Kodlandığı zaman araba daha sessiz, daha düzgün çalışmaya sahip oluyor. Anladım. Devam ediyoruz aşamalara. Şimdi cihazımıza bağlayacağız. Bu cihaz ne iş yapıyor? Peki çalışma prensibi nasıl? Bu araç üzerindeki bütün değerleri gösteriyor. Bütün enjektörün hepsinin farklı farklı değerleri var. Bu fabrikadan çıkmış olduğu değerlerin hepsi bu makinede yapılıyor. Arabanın üzerinde çalıştığı gibi burada çalışıyor. Sadece bütün değerlerini görebiliyoruz. Evet, bu makine arkadaşlar anladığımız kadarıyla Necip Ustam'ın söylediğine dayanarak bildiğiniz aracımızı simüle ediyor. Yani araç üzerindeki çalışma prensibine göre aynı basınçlarda aynı çalışma mantığıyla hem enjektörleri açıp kapatarak elektriksel olarak hem yakıtı püskürterek bir nevi simüle ederek enjektörün çalışmasını sağlıyor. Temizlik aşamasını nasıl yapıyor peki? Abi kendisi zaten yüksek basınç verdiği için enjektörleri temizleyip uç deliklerini açıyor. Yüksek basınçla da temizliğini yapıyor. O zaman şimdi izlemeye devam edelim. Bakalım nasıl bir uygulama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ üst köşede menüden aracın enjektörünün marka modeli seçiliyor. Yani tamamen ezbere yapılan bir işlem değil bu. Enjektörlerin koduna göre de programını seçip çalışma zamanlamaları ve basınçlarını ayarlıyor. Evet. Tamam, ekrana yaklaşabiliriz bilgisayar. Bakın orada sağ üst köşede Captiva olarak görünüyor. Evet, şimdi teste başlıyoruz. Evet, sistemimiz çalışmaya başladı. Şu an kendi içerisinde yüksek basınçlı yakıtı sirkülasyon yapıyor arkadaşlar. Bakın burada şöyle de bilgi verelim. 1190-1200 bar basınçla şu an test yapıyor. Bu değerler arkadaşlar yükseliyor ve alçalıyor. Enjektörün testleri bu şekilde. Yani belli basınçlarda testlerini yapıyor ki o tıkanan delikler açılsın. Bir de çalışma sistemini bu şekilde doğruluyor. Enjektör ucundan çıkan mazot. Bu da yakıtını yakıyor, yakamadığını şuradaki de geri depoya gönderiyor. Geri dönüş sağlıyor. Evet.
gaz testindeyiz. Tam gaz testimiz bitti ve orta gaz testindeyiz şu anda. Şu an yarım gaz arabayı çalışıyormuş gibi düşünebiliriz. Evet, doğrudur abi. Evet arkadaşlar. Evet, sol üst köşede 240-250 barlarda işleme devam ediyor. Bu da sanırım Bu ilk marşa bastığımız an abi. İlk marş anı bu. evet, yani aracı tamamen simüle ediyor arkadaşlar. İlk marş anında, yarım gazda, tam gazda bütün basınçlarda enjektörü test ediyor. Evet, bunlar ne değeri? Bu şu an raporu abi. Daha yeni enjektörü ölçtüğü raporu. Nasılmış enjektörümüz? Hani şu an için çok bir şey yok. Öbürlerine de bakmama göre abi. Şu an bundan yürümüyor ama öbürlerine- Evet, şu enjektörümüz 4 tane olduğu için arkadaşlar. Dediğimiz gibi enjektörlerimizde zaten herhangi bir problem yoktu. Kullanıcımız Mehmet Bey'in de söylediği gibi tamamen temizlik amaçlı, test amaçlı biz söktürdük, bakım amaçlı söktürdük. Şimdi diğer 3 tane enjektörümüz sökülecek. Diğer 3 enjektörümüzde de aynı testler yapılacak. Bakalım onlar nasıl çıkacak. Bu enjektörümüz gayet düzgün, başarılı çıktı. Bir de onları test edeceğiz, göreceğiz. Mehmet Bey de merakla izliyor. Mehmet Bey, alalım mı böyle sizi? Evet, yapılan işlem hakkında ne düşünüyorsunuz? Geri planda Necip Usta. Evet, şimdi aracın içerisinde çalıştığında tabii ki biz bunları bilmiyoruz. Enjektörlerimiz ne durumda çalıştığını, ama burada bakıldığında değerlerini falan gördüğümüzde iyi bir şey çıkacağını umut ediyoruz, inşallah çıkacak. En azından psikolojik olarak rahat, aklımızda soru işareti olmayacak arkadaşlar. Yani her an enjektörümüz bir hata verebilir mi? Bir problem çıkartabilir mi? Yolda kalır mıyız? Arızalanmamız yanar mı? Korkusu olmayacak. Kafamızda hani enjektör bakımını silmiş olacağız. Bu da gerçekten aracına değer veren, aracıyla ilgilenen insanların nedenli titiz olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi normalde kolay kolay arıza yapmadan çoğu insan aracını götürüp de işte şunun bakımını yap diye yağ bakımı dışında gitmezler. Ama bunlar da bir ihtiyaçtır. Mutlaka bunları da atlamayın. Özellikle yaptırabilirsiniz bu temizlikleri. Kafanız rahat eder. Özellikle İç Anadolu bölgesi, hani Ankara'ya yakın olanlar HM Otomotiv'e aracını gönderebilirler. Özen Pompa'da HM Otomotiv'in içinde Necip Ustamız. Gönül rahatlığıyla sökülüp gönül rahatlığıyla bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir şey var aslında başkanım. Yani şimdi biz enjektörleri temizlettiriyoruz. Bir arıza olduğu için temizlettirmiyoruz. Normal dediğiniz gibi bakım için temizlettiriyoruz. Bunu yapmadığımız zaman neyle karşılaşabiliriz? Enjektör memelerimiz tıkanabilir ve bunun daha sonrasında enjektörlerimizde zaman aşımına uğradığı için çıkartmakta da zorlanabiliriz. Daha önce geçen hafta başımıza gelmişti. Enjektörü çıkartamadık ve kaynak yaparak çektirme dahi kullandığımız halde çıkartamadık. Bunu da kaynakla çıkartmak zorunda kaldığımız için ne oldu? Maliyetimiz yükselmek zorunda kaldı. Yani enjektörü değiştirmek zorunda kaldık. Evet, bununla Tamamını değiştirdiğimizde yaklaşık ortalama 8-9 bin lira gibi bir civarında ücret çıkıyor. Ama bu şekilde düzenli bir şekilde bakımımızı yaptırdığımız zaman da yani 300-500 gibi bir rakamlarla da ömrünü uzatıyoruz. Hem de aracımızın performansını daha yüksek seviyelerde kullanmaya başlıyoruz. evet, şimdi bununla ilgili Mehmet Bey'in söylediği enjektörler şu an karşımızda. Necip Ustam gösteriyor, bakın. Bunlar kilitlenmiş ve yerinden çıkmayan enjektörler. Kafalarına bakın, kaynak yapılarak zor sökülmüş bunlar. Ve bunlar artık kullanım dışı değil mi? Kullanım dışı, yerine yeni enjektörler takıldı. Sebebi ise daha önceden sökülmemiş. Bu kaç bindeydi bu araba Necip Ustam? 150 bin, evet. 150 bin civarında. Yani 100 bin kilometre civarında, 110 bin kilometre civarında sökülseydi belki böyle bir sıkıntı yaşamayacaktı. Ne kadar durursa, ne kadar uzun süre çalışırsa arkadaşlar bakım yapılmadan bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Şöyle Ya- de bir durum var. Şimdi araçlarımızın motorlarını temizletmek için genelde özel ilaçlar ya da suyla temizlediğimizde orada biriken suların kalması
dolayı da oluyor. Bu karıncalanmış mesela içerisine suyu aldığı için. Arkadaşlar araçlarımızı temizlik yaptığımızda suyu falan tuttuğumuzda çok iyi kurulamak ve temizlememiz gerekiyor. Bunu da genelde evde yaptığımızda çok fazla temizlik yapamıyoruz. Ama bunu tamirhanelerde ya da işte HM Otomotiv'de biz yaptırdığımızda hava tutarak orayı iyice kuruttuktan sonra temizliğini bitiriyoruz. Böyle şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa bu şekilde sorunlarla karşılaşabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi bu enjektörler çöp olmuş arkadaşlar. Onların yerine de yenisi takılmış. Bu ikinci enjektörümüz. Bunun da testine başladık. Bu aşamaları arkadaşlar sizlerle çok açık böyle net bir şekilde çekelim ki kimsenin aklında soru işareti kalmasın bu işlemlerin nasıl yapıldığıyla ilgili. Gördüğünüz gibi Captiva Club olarak sizlere bu güzellikleri yayınlamaya devam ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. En azından tüm kullanıcılar araçları hakkında ön bilgilendirme sahip olur. Yani bu işlemler nasıl yapılıyor onları görüyorsunuz. İkinci enjektör testimizde devam ediyor. Evet Necip Ustam. Evet, ikinci enjektörün testini yapıyoruz şu anda abi. Şu an test bitmedi daha. Testler devam ediyor. Diğerine göre daha Evet, ikinci enjektörümüz değerleri diğerine göre birazcık daha düşük çıktı. Şimdi buna nasıl bir işlem uygulayacağız? Mesela düşük çıktı. Neler yapabileceğiz buna? bunu söküp enjektörü şu an söküp dağıtıp o şekilde temizleyerek tekrar makineye alıp kontrollerini yapacağız. Evet arkadaşlar, düşük değer çıkan, problem olan enjektörleri de tezgahımızda tamamen parçalayacağız. Bakımını yapacağız ve tekrardan teste tabi tutacağız. Bakalım ne yapacak. Şimdi devam ediyoruz yine. Bu farklılıklar Necip Ustam, yakıt konusunda aracın çok yakmasına sebep olur mu? Olur. Enjektörlerin hepsinin ayarları farklı farklı olduğu zaman yakıt ister istemez yüksek olur araba. Yani senkron çalışması gerekiyor normalde ama tabii bu senkronizasyon biraz bozulduğu zaman araç üzerinde yakıtta da farklılıklar yapıyor anladığım kadarıyla. Biraz da sarsıntılı çalışmaya sebep olur değil mi? Sana da sebep olur, doğru. Teşekkür ederim. Devam edelim. Bu işleri profesyonellere yaptırmak gerekir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işlemi yapan firmalar, ustalarımızın gerekli ekipmanlara sahip olması çok önemli. Enjektör temizliği bu tarz ekipmanlar olmadan kesinlikle yapılamaz. Çünkü aracı simüle edebilecek şu an kimse yok yani bu cihazlar aracı simüle ediyor direkt. Üçüncü enjektörümüzün de testine başlıyoruz. O devam ederken ben size şöyle şeyleri göstereyim. Bakın. Bunlar bakım yapılmış değil mi? Bu enjektörlerin bakımları, kontrolleri yapılmış arkadaşlar. Test edilmiş. Tezgah üzerinde yeni enjektörler, bakıma gelen enjektörler, tamiri biten enjektörler hepsi mevcut. Peki Necip Ustam, bu tezgah üzerindeki bu sistem nedir sağ taraftaki? Bu sistemde biz enjektörler burada açık olup olmadığını yani herhangi bir sorunun ön test diyelim. Ön testini bunda yapıp ondan sonra diğer cihazımıza bağlıyoruz.
Anladım. Ya bir nevi bu da mekanik olarak elle testini yapıyor enjektörlerin. Püskürtme anlamında. Peki gösterebilir misiniz? Var mı öyle bir hemen bağlayıp gösterebileceğimiz bir enjektörlerden? Evet sağ olsun Necip ustamız. Evet. Necip ustam tekrar alalım mı? Enjektörlerin ucunda kilometre aşımından dolayı damlatma oluyor. Onları kontrol edebiliyoruz. Sabah çalıştığında beyaz duman şikayeti olanlar için. Onun dışında Gördüğünüz gibi tüm ekipmanlara sahip bir ustamız. Bakın enjektör şuradan. çalışmaya başladı. Evet, şöyle gösterelim. Ucundan çıkan abi telefona gelir. Bakın püskürtüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak üst tarafta da enjektörün geri beslemesi Evet, var. geri dönüşü o. Geri dönüş var. Bu da çok önemli arkadaşlar. Geri dönüşü yapmazsa geri dönüş de problem. Teşekkür ederiz Necip Ustam. Biz ustamızı hazır yakalamışken bu tarz bilgileri alalım. Bizim gördüklerimizi tüm Captiva severler de görsün. Ne tarz işlemlerden geçiyor, nasıl ekipmanlarla yapılıyor. Evet sanırım bu da bitti. Bunun test raporunu da bir görelim bakalım. Evet. Bu da yani şu an 3 enjektörde üçü de birbirinden farklı değerleri. Temizlik yapılıp tekrar kontrol yapılıyor. Evet, enjektörlerin üçünün de şu an için değerleri farklı arkadaşlar. Bu da ne kadar doğru bir işlem yaptığımızı gösteriyor aslında. Bu enjektörlerin hepsinin değerleri birbirine çok yakın olması gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar 3 enjektörün üçü de biraz farklı değerler veriyor. Bu da temizlenmesi gerektiğini, bakımdan geçmesi gerektiğini gösteriyor. Yani her ne kadar araçta arızalanması yakmasa da, her ne kadar problem gibi görünmese de bu temizliğin yapılması mutlaka şart. Şimdi son enjektörümüzü bağlıyoruz. Son enjektörümüzü de test edeceğiz. Ondan sonra söküm aşaması ve temizlik aşamasını çekeceğiz. Bizler de Necip ustamızın sayesinde bu işlemlerin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Son enjektörümüz, dördüncü enjektörümüz. Bunun da ön testi yapılacak. Değerlerine bakılacak. Muhtemelen 4 enjektörün hepsi sökülüp tamamen temizliği yapılacak. Şimdi bu işlemler Necip Ustam tamamen sökülmesi, takılması, temizlenmesi, tekrar montajı yaklaşık ne kadar sürüyor? Ortalama 2 saat sürüyor. Ama enjektör dediğimiz gibi yerinden rahat çıkarsa, çıkmazsa bu tabii zaman olarak daha uzun bir süre sürüyor. Her şey yolunda giderse yaklaşık 2 saat. Gitmezse de duruma göre 1 gün, 2 gün, 3 saat, 5 saat anladım. Peki böyle bir işlemin yaklaşık ortalama maliyeti ne kadar? Standart maliyeti. Ortalama maliyeti şöyle söyleyeyim. Şimdi enjektörü sökmeden fiyat vermek yanlış oluyor. Çünkü söktüğümüz zaman farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Bu sefer baştan söyleseydiniz bu şekilde olmaz gibi şeylere karşılaştığımız için söktüğümüz zaman belli oluyor. Ama ortalama bir bakım,
temizlik şöyle söyleyeyim 400 ile 500 lira arasında tutuyor. Hani sökülüp de burada zaten testini yaparız. Ona göre geri dönüşü veya uç memesinde herhangi bir sıkıntı çıkarsa maliyet ona göre yükselir. Kaç tanesinin çıkacağını bilmiyoruz. Anladım. Yani bu tarz cihazlar, bu tarz ekipmanlar kapalı kutu diyelim. Şimdi ön testleri yapıldıktan sonra tabii açılmadan hiçbir şey belli olmuyor. Ustamızın da söylediği gibi içerisinde enjektörün sıkıntı varsa, kilitlenme vesaire değişmesi gereken parçalar varsa maliyeti ona göre tabii ki değişebiliyor. Bu standart bir temizlik, bir bakım şu an yapılan. Bizim enjektörlerimiz şu an temizlik yapılacak. İçleri sökülüp o zaman bakacağız bir de enjektörlerimizin içinde ne var? Hani enjektör deyip geçiyoruz direkt. Ama enjektörlerin içinde ne var? Onu göreceğiz. Evet, bu dördüncü enjektörün de seviyeleri daha farklı. Gördüğümüz üzere. Bakın mesela şunu da söyleyeyim. Cihazda enjektörün işte markası seçiliyor. Bakın Captiva olarak enjektör kodu burada yazıyor mesela. Farklı kodlarda da olabiliyor. Yani tamamen bunlar daha önceden yazılımla programlanmış cihazlar bunlar. Tamamen simüle ediyor. Simülasyon yaparak bu işlemler gerçekleşiyor. O yüzden dediğimiz gibi ekipmanları iyi olan, bu işi ekipmanlarıyla yapan yerlere güvenmek her zaman önemli. Şimdi Necip ustamız bunları sökecek. Testleri yapıldı. Biz şöyle bir bakalım. Evet, bayağı bir şöyle söyleyeyim. İlk söktüğümüz hale göre temiz. Tabii bir de içi söküldükten sonra bakacağız bunlara. Necip ustamız geldi. Bize kızmadan şöyle geriden. Şimdi enjektörlerimizin içinde neler var arkadaşlar? Şimdi ustamız onu sökecek. Hep birlikte göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Evet, püskürtme enjeksiyon noktası söküldü. Şöyle bakalım. Anlatabilir misiniz? Enjektörün uç memesi bu. Püskürtmeyi sağlayan uç memesi bu. Enjektörün memesi. Aşıntılar var. Çalışmamayla alakalı şikayetiniz olduğunda da geri dönüş dediğimiz malzemesi de bu. Bu bozuluyor. İçi filtreli gibi. Evet. Burada zaten şey var. En ufak bir pislik geldiğinde şu pervane gibi bir şey kilitliyor ve araba çalışmıyor. Yani göründüğünün dışında arkadaşlar bayağı detaylı parçalar var içerisinde. Biz devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi kimyasal temizleyici ile evet, gördüğünüz gibi çok küçük noktalar. İnce temizlik. Evet, bunu görmek istiyoruz. Hemen şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Bu enjektör memesi dediğimiz nokta burası. O kirli olan yer. Bakın kaç noktadan püskürtüyor. Görebiliyor musunuz? Evet, bakın ince bir şekilde uçtan püskürtüyor. Onların açık olması çok önemli. Bütün olay orada zaten bildiğim kadarıyla. Mikron seviyesinde çok ince delikler var orada. Onların belli bir püskürtme açısı var arkadaşlar. O açıyla püskürtmezse, damlatırsa hani genelde otomobil camiasında bu enjektörlerde işeme diye tabir edilir. Damlatırsa düzgün yakmaz ve sıkıntı olur. Bu şekilde bütün o nozullardan, ince deliklerden
yakıtın püskürmesi lazım. Evet, bu enjektörümüz şu anda temizlendi. Değil mi? Evet, temizliği yapıldı şu anda. Makineye bağlı tekrar kontrolünü sağlayacağız. Şu an makineye bağlanıp tekrar kontrolü sağlanacak. Testi yapılacak. Diğer enjektörlerimizi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu enjektörün testi bittikten sonra diğer enjektörleri de temizlendikten sonra aşağı inip aracımıza enjektörlerimizi takacağız. Evet, şimdi temizlikten sonraki aşamamız başladı. Evet arkadaşlar, şu anda enjektör değerlerimizi görelim temizlikten sonraki. Bakın, burada olması gereken değer 76.5. Yani artı eksi 5.2 fark edebilir diyor. Ama bizim temizlik sonrası değerlerimiz mükemmel oldu. 75.3 çıktı. Mesela 55.7 olması gereken yerde 55.3. Yani bu artı eksi 4.2 yukarı ya da aşağı bu değerler fark edebiliyor anlamında. Gördüğünüz gibi bütün değerlerimiz mükemmel çıktı. İlk enjektör temizliğimiz tamamen başarılı arkadaşlar. Biz şimdi diğer 3 enjektörlerimizi de bu şekilde temizleyip aracımızın başına gidip montajını yapacağız. Aşağıda araç başında görüşmek üzere. Enjektör temizleme işlemimiz sona erdi arkadaşlar. Şu an montajına geçiyoruz. Necip Usta enjektör yuvalarında hava tutup temizliğini yapıyor. Kirli bir şeyler kalmasın diye. Bunları Enjektörün altında kalacak en ufak bir pislikte enjektör kompresör kaçırır ve zamanla enjektörün yerinden çıkmamasından sebep olur. O yüzden takarken enjektörün yeri pırıl pırıl olması gerekiyor. anladım. Bu değerli küçük bilgi için çok teşekkür ederiz Necip Usta'ma. Necip Usta'm şimdi son kontrollerini sağlıyor arkadaşlar. Son kontrollerinden sonra temizlenen enjektörlerimiz. Bakın enjektörlerimizin ilk hali ve son halini görelim. Videonun başında ilk halini görmüştük arkadaşlar. Ne kadar kirliydi. Şu an ön taraftaki pullar da yenilendi. Bunlar bakır pullar. Enjektör temizliği sonrası bunlar çok önemli arkadaşlar. Şu an bütün bakımları, temizlikleri yapıldı. Ustamıza teslim edelim. Evet, şu an enjektörlerimiz yerlerine takılıyor. Evet, enjektörlerin bağlantı ayaklarını şu anda yerleştiriyor. Onları civatalarını sıkacak. Yakıt borularına bağlayacak. Ondan sonra ilk marşımızı alacağız. Bu işlemler yapılırken biz biraz ara verelim. İlk marşı yaparken hep birlikte tekrar izleyelim bakalım nasıl yapacak. Evet arkadaşlar, enjektörlerimizin temizliği ve montajı tamamlandı. Şu anda çalıştırmak için ön hazırlık yapılıyor. Necip Usta havalarını alıyor. Son kontrollerini yapıyor. Enjektörlere yakıtın dolması için kontağı aç kapa yaptıracak. Kontağı aç kapa yaptırmasının sebebi arkadaşlar enjektörlerin yakıtla dolması, hava yapmadan çalışması için yapılıyor.
Evet arkadaşlar, enjektör temizleme işlemimizin sonuna geldik. Necip Ustam tamam mı işlemlerin hepsi? Şu an kodlamasını gerçekleştireceğiz. Şu an enjektörlerin temizliği, montajı, A'dan Z'ye hepsi tamam arkadaşlar. Aracımız da çalıştı. Aracı çalıştırırken dikkat etmek gerekiyor tabi. Hava yaptırmamak için. Havasını alarak çalıştırma işlemi gerçekleşti. Şu anda bütün işlemimiz tamam arkadaşlar. Captiva Club'da kalmaya devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Yeni videolarla, bilgilendirici videolarla aranızda olmaya devam edeceğiz. Herkese kazasız sürüşler diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Captiva Club'da kalın.